Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz ayıcık motiflerinin yapımını paylaşacağım. Gerçekten çok tatlılar. Bakar mısınız tatlılarına? O kadar güzel, o kadar tatlı modeller oldular ki anlatamam. Bu ayıcıklarınızı bebek kazaklarında figür amaçlı, önlerinde figür amaçlı kullanabilirsiniz. Battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Berelerde kullanabilirsiniz. Yeleklerde kullanabilirsiniz, atkılarda kullanabilirsiniz. Pek çok kullanım alanı mevcut. Gerçekten çok şirin ve bir o kadar da kolay yapımı var. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Şöyle renkli bir ip kullanıyorum ben. Yeşille yapacağım. İstediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Erkek kız için farklı farklı renklerde çok tatlı rengarenk ayıcıklar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir bebe yünü kullanıyorum. İstediğiniz bebe yünüyle yapabilirsiniz. 5 numara 3 milimlik de tığ kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Öncelikle şu beden için başlıyoruz. Şöyle sihirli halka yapacağım. Sihirli halkamızı yapıyorum. Tığımı alıyorum. Evet. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doluyorum. Zincirimi saymadan toplamda 10 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, şöyle birazcık çekiyorum. 9 ve 10. 10 tane trabzanımı yaptım. Şimdi şu ilk yapmış olduğum zincirimle birlikte birleşimimizi yapacağız. Ve birinci sıramızı hazırlamış olduk. Evet. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu çekmiş olduğumuz zincirin hemen dip kısmına 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Yanına da yine 2 tane trabzan yapıyorum. Her bir ilmeğe ikişer tane trabzan yapacağım. İlmek dediğim yerler şuralar arkadaşlar. Şu trabzanlarımızın tepe noktaları. Şimdi batıyorum. Şunu da ipimi de arkada yürütmek istiyorum. Şöyle. 2. Şimdi sayalım kaç tane olduğunu. Zincirimi saymıyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 trabzanım oldu. Bir tane de şu başlangıçtaki zincirimin hemen dibine trabzan yapıyorum. Bakın şuraya 21 tane trabzanım oldu ve birleştiriyorum. Evet, gövdemizin ikinci kısmında hazırlamış olduk. Üçüncü sırayla devam ediyorum. 2, 3 zincir çekiyorum. Yine hemen dibine 2 tane trabzan yapacağım. 1, 2. İpimi doluyorum. Yanındakine yine bakın 1. Aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yaptım. Yani 2 tane. Yine burada da bütün ilmeklerimize ikişer tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Yine sayalım kaç tane olduğunu. 2, 4, 6, 8, 10 tane oldu. Zincirimi saymadım. 10, 11, 12. Her birine 2 kere batıyoruz. 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 tane trabzanım oldu. Bu sefer bu dibine batmıyoruz. Sadece altta batmıştım. Ve burada birleşimimizi yapıyoruz. Üçüncü sırayla tamamlıyorum. Eğer daha büyük olsun isterseniz bir sıra daha gidebilirsiniz. Ama bu boy gayet ideal arkadaşlar. Evet, şimdi şu üst kısmına, kafa kısmına çıkacağız. Bunun için öncelikle şöyle bir tane zincir çekiyorum. Ve şu hemen dibine, şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. İpimi doluyorum. Şimdi burada yan yana 3 tane ilmeğime ikişer kere batacağım ve 6 tane trabzan elde edeceğim. Bakın ipimi doladım, batıyorum. Trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yaptım. 2 tane oldular. Yanındakine batıyorum. 1. Tekrar aynı yere batıyorum. 2. Yanındakine batıyorum. 1 ve yine aynı yere tekrar batıyorum. 2. Toplamda 6 tane trabzan oldu. Bakın 2, 4, 6 tane trabzanım oldu. Şimdi yine ipimi doluyorum. Batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Bu çakma trabzandır. Şimdi ipimi dolamadan yanındakine batıyorum. Sık iğne olarak battım. Döndürüyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Yine hemen şurada dip kısmına batıyoruz arkadaşlar. İpimi doluyorum. Yanındakine çakma trabzan olarak batıyorum. İpimi doluyorum. Şimdi burada sonda 2 tane kalana kadar hepsine yine çift çift batacağız. Bakın yanındakine batıyorum. Buraya trabzan yapıyorum. 1, 2 çift batmak, yani aynı yere 2 kere trabzan yapmak demek. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Yanındakine aynı yere 2 kere battım. Hemen yanındaki ilmeğime batıyorum. Ve yine batıyorum. Aynı yere 2 kere trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Yine aynı yere yanındakine 1, 2 trabzan yaptım. Yanındakine 1, 2 trabzan yaptım. Ve tekrar yanındakini de 1, 2 tane trabzan yaptım. Şimdi burada yapmış olduğumuz trabzanlarımızı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 tane trabzan yaptık burada. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın sonda 2 tane ilmeğim kaldı. Yanındakine batıyorum. Çakma trabzan olarak hepsini tek seferde çıkardım. Bunu da sık iğne olarak yapıyorum. Tekrar döndürüyorum. Hemen dibine sık iğne olarak batıyorum. İpimi doluyorum. Yanındakine yine çakma trabzan olarak batıyorum. İpimi doluyorum. Ve burada yine her birine ikişer kere trabzan yapıyoruz. Sonda 2 tane olana kadar. Bakın her bir ilmeğe 2 tane trabzan yapıyorum. Sayacağım yine kaç tane olduğunu. Hatta sayarak gidelim. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Sonda 2 tane kaldı. Buraya çakma trabzan yapıyorum. Buna da sık iğne yapıyorum. Ve kafa kısmımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi kulaklarına geçeceğiz. Kulaklarına geçmeden önce burayı dolanıp bu kısma kadar gelmemiz gerekiyor. Hemen o kısma kadar gelelim. Şimdi bakıyorum hemen. Bakın burada şu ilmeğimde trabzanım var. Şurada. Buna batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Hiç ip almadım, dolamadım ipimi. Şöyle içinden kaydırmayla kaydırdım. Yanındakine batıyorum. Kaydırıyorum. Yanındakine batıyorum. Kaydırıyorum. Çok sıkı yapmayın burayı. Şöyle birazcık gevşek gevşek olsun ki toplamasın. Diğer tarafa kadar bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Evet, bu kısma kadar geldim. Bakın şurada sık iğnem, hemen onun üzerindekiyle birleşimimizi yapıyoruz. Evet, bir zincir çektim. Buraya bir tane sık iğne birleşim yapmış olduğum yere 1, yanındakine 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne yaptım. 2, 4, 6. İpimi doluyorum. Yanındakine 6 tane batı trabzan yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha da fazla doldurabilirsiniz isterseniz. 1, 2, 3 tane batıyorum ve şuraya sık iğne ile sabitliyorum. Yanındaki ilmeğe sabitledim. Evet. Şimdi yine şurada 6 tane kalana kadar sık iğne yapıyorum. Şu yapmış olduğumda sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 13. Evet. Şimdi şuraya kulağımızı yapacağız. 6 tane yine dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 zincir ve şöyle yanındakine sık iğne olarak yapıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 ve şurayla da birleştirdim. İpimi kopardım. Şöyle bakalım. Evet. Kafa kısmımızda bu şekilde yapmış olduk. Şu ilmekleri arkadan, şu ipimizi de arkadan şöyle takacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde ilmeklerin aralarından bunu alabiliriz. Evet. Şimdi bu kısım tamam. Şimdi ağız kısmını yapalım. Beyaz ipimizi alıyoruz. Öncelikle. Yine sihirli bir halka yapıyorum. İpimi takıyorum. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Trabzan olarak dolduruyoruz. 10 tane trabzan yapalım. Zincirimi de sayıyorum. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane trabzanımı yaptım. Şimdi az kısımda şurada bir ovallik olsun. Yani bir düzlük olsun istediğim için burada da çakma trabzan yapacağım. 5 tane. 1. Yani ipimi doluyorum. Bakın batıyorum. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. 2. 3. 4. Ve 5. Burada da kaydırmayla birleştiriyorum. Şu orta noktasını iyice kapattım. Evet, bir zincir hemen dibine batıyorum. Üçünü bir de çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Üçünü bir de çekiyorum. Yanındakine batıyorum. Üçünü bir de çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Her birine birer kere batıyoruz arkadaşlar. İkişer kere pardon. İkişer kere her bir ilmeğime çakma trabzan yapıyorum. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Her bir ilmeğime evet. Sona kadar geldim. Burada da birleştiriyoruz. Ve şöyle ipimi birazcık uzunca kesiyorum. Dikiş işlemi yapacağım çünkü bu ipimle. Evet, şimdi bunu kenarda bırakıyorum. Geçiyorum bacak kısmını yapmaya. Sihirli halkamızı yapıyoruz yine. Önce bütün örülecekleri örüp sonrasında da birleştirelim arkadaşlar. Şöyle 1 2 zincir çektim. Zincirimi de sayarak 10 tane trabzan, 12 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 pardon 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane trabzanımızı yaptık ve şu noktayla da birleştiriyorum. Yine bunu şöyle birazcık uzunca keseceğim. Diğerinde bu kadar uzun kesmeyeceğim arkadaşlar. Bunun ipiyle ikisini bir dikeceğiz çünkü. Şöyle de şunu da uzatıyorum. Şöyle bakın ilmeklerimin arkasından şöyle alıyorum. İçinden şöyle çıkarıp bir tane düğüm yapıyorum. İyice sağlamlaştırmış oldum onu orada. Artık sökülmez. Şöyle de yürütüyoruz. Bundan 2 tane yapacağız. 2 ayak. Diğerini de yapalım. Şöyle bunu da koyalım. Evet, şimdi kol kısmına bacakları bitirdik. Bakın ikincinin uzun bırakmadım. Onu yaptım. Arkasında gizledim. Şimdi şu kol kısmını yapalım. Öncelikle 11 tane zincir çekeceğiz kol için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet, ipimi doluyorum. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Bakın şimdi tığımda 3 tane ilmeğim var. Şu ilk baştakini tek olarak çıkarıyorum. Tekrar 3 tane ilmeğim var. 2, 2 olarak çıkarıyorum. 2 kere doluyorum. Az öncekini bir kere dolamıştım. 2 kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bu sefer 2, 2 ve 2 olarak batıyorum. İpimi yine 2 kere doladım.
Bu sefer yanındakini. Bakın bunların ikisini aynı yere yapmıştım. Yanındakini batıyorum. Yine 2, 2 ve 2 olarak çıkardım. Yani üçlü trabzan yaptık. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Yanındakine batıyorum. Şimdi burada şunu yine tek olarak çıkarıyorum. 1. Kalan 3 taneyi de 2, 2 olarak çıkarıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. Bakın bir kere doladım. Bir tane çıkardım. Yine tığımda 3 tane var. 2 ve 2 olarak çıkardım. Yine ipimi doluyorum. Tekrar batıyorum arkadaşlar. Bir kere doluyoruz. 1, 2 ve 2 olarak çıkardım. Şimdi trabzan yapacağım. Bakın sonda 3 tane kaldı. Trabzan yapıyorum. 1 çakma trabzan yapıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Böylelikle de bir tane zincir çekiyorum. Birazcık da uzunca ipimi keseceğim. Yine çünkü dikişim var. Şunu da şurada kabalığı yok etmek için şöyle, evet. Bunu da yine arkada gizleyelim arkadaşlar. Evet. Şöyle keselim. Evet, kollarımız da hazır. Şimdi şu fiyongumuzu yapalım. Erkek kız fiyonk aynı yapılıyor. Hiçbir şekilde fark etmez. Sihirli halka yapıyorum. Yine ipimi şu şekilde tığımı alıyorum. Şöyle 3 tane zincir çekeceğim. 2, 3. Zincirimi saymadan 3 tane trabzan yapıyorum. Zincirimi saymıyorum. 1, 2, 3. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Hemen sihirli halkamın içerisine batıyorum ve kaydırma tekniğiyle içinden çıkarıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve zincirimi saymadan yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Yine 3 zincir çekiyorum ve buraya yine kaydırmayla bağladım. Şimdi şu sihirli halkamızı şunu çekiştireceğim ve iyice kapatıyorum. Evet. Burada bir zincir çektik. Yine bu ipimi uzunca yine bırakalım. Çünkü saracağım ve dikeceğim. Şöyle uzattım ve çıkardım. Şunu iyice yine çekiştiriyorum arkadaşlar. Şimdi şunu bir kere saracağız. Şimdi ilmeğim, bir ipim burada, diğer ipim bu tarafa saracağım ki bağlayabileyim. Şöyle birkaç kere saralım. 2, 3, 4 ve 5. 5 kere benim için yeterli. Daha fazla istiyorsanız daha fazla da sarabilirsiniz. Şu bir tane daha şuradaki düğümü kapatmak istedim. Evet, şimdi arkada, bakın arka kısımda bunu bağlayacağız. Şöyle. Bağlayamadım. Evet, o kadar şey yapıyor, bir bağlamaya yapamadık demeyin arkadaşlar. Evet, bağladık. Bazen olabiliyor böyle videolarda. Şimdi şunu da şöyle, küçük olanı şöyle içinden geçirelim. Sabitleyelim. Evet, daha sonrasında da bu küçüğünü keselim. Evet, şimdi bütün örüleceklerimizi ördük. Artık dikiş işlemine geçebiliriz. Önce şu ağız kısmını yapalım. Şöyle önce dikelim ağız kısmını. Şuraya dikeceğiz. Daha sonrasında da işlemesini yapacağız arkadaşlar. İnşallah en güzel şekilde yapabileceğiz. Şimdi bunu dikerken şuradaki trabzan sırası dışarıda kalacak. Bakın bunlarda da o şekilde gözlerini o kısma yaptık. O şekilde yerleştiriyoruz. Bakın böyle yerleştiriyoruz.
Şöyle arkaya doğru tutuyorum. Şimdi buradan bakın şu ilmeklerden çıkarıyorum. Bir sonrakinden arkaya gidiyorum. Buradan çıkarıyorum. Bir sonrakinden arkaya gidiyorum. Böyle böyle. Çok da çekmeyin. Orada iz kalmasın. Evet. Şu aşağıya kadar dikelim. Diktim. Şöyle arkada da şu ilmeklerimin aralarından geçiş yapacağım. Bunu buraya iyice sabitleştireceğim. Bakın şöyle. Evet. Şimdi ipimi kesebilirim. Evet. Şimdi ağız ve göz kısımlarını yapalım. Bunun için de siyah ip alacağım. Evet, şimdi dikiş işlemimizi yapalım. Öncelikle şöyle tam orta şuradan takıyorum ipimi. Daha sonrasında şöyle şuraya batıyorum. Şuradan çıkarıyorum. Şuraya. Tekrar şu baştaki noktadan çıkaracağım arkadaşlar. Burada bir üçgenlik yapıyoruz. Şuraya. Şöyle bir üçgen yaptık. İçini doldura doldura gidiyorum. Bir oradan bir oradan alıyorum arkadaşlar. İstediğiniz gibi doldurabilirsiniz onun içine. Hep aynı yere. Hiç beyazlık kalmayacak şekilde yapacağız. Evet. Bu kısmı yaptık. Hiç beyazlık kalmayacak şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradan bakın bir dakika nereden çıktım? Ortadan çıkmışım. Şimdi şuradan bakın takıyorum. Buradan çıkarıyorum. Daha sonrasında şöyle hafif bir gülümseme vermek istiyorum ona. O yüzden şöyle şuradan buradan buradan. Evet. Bakın bu şekilde yapmış olduk ağız kısmını da. Şimdi göz kısmına geldim. Şöyle de göz kısmında. Şimdi şöyle bakacağım ben. Şuradan çıkarıyorum. Şöyle şuradan. Şuradan olsun evet.
Evet, bakın tam bitiş yerinde çıkardım. Eğer zorlanırsanız boncuk da dikebilirsiniz buralara. Şöyle atıyorum. Yine burada da bir üçgenlik yapıyorum arkadaşlar. Üçgen kısım oluşturuyorum. Evet, şimdi bunu dolduracağız. Yine aynı burundaki gibi. Evet. Şimdi birazcık fazla da dolduruyorum. Evet. Buradaki göz kısmımız tamam. Şimdi şuraya geliyorum. Aynı hizada olacak. Burada hemen bitişinde, burada da yine bitişinde olacak. Bakın şöyle yapalım. Şuradan da çıkalım. Evet. Üçgeniniz eşit değilse doldurarak eşitliği sağlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle şuradan takalım. Evet. Gözlerimizi de bu şekilde yapmış olduk. Şuraya da bir tane daha fazladan yapmam lazım. Bu taraftaki göz daha büyük olmuş. İşte şöyle ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Gözlerimizi de böylece yaptık. Şimdi arkada bunları şöyle yürüteceğim. Sökülme yapmasın diye. Evet. Bu tamam. Kafa kısmımız tamam. Şimdi ayak kısmına geçiyoruz. Şöyle uzunca bırakmış olduğum ayak nerede? Buradaymış. Alıyorum. Şöyle iğnemden takalım. Ayak kısmını da alıyorum ve şöyle yarısı dışarıda kalacak şekilde dikeceğim arkadaşlar. Bakın yarısı dışarıda. Şuradan takıyorum. Pardon. Bir yanlışlık yaptık. Evet, ipi olmayanı almışım. Takmışım oraya. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi buraya bunu dikişleri üstte kalacak şekilde şöyle yine ağız kısmını diktiğimiz gibi bakın hemen şu ilmeklerden bu tarafa evet, bu şekilde alıyoruz. Buradan evet. Şuraya da bir tane daha dikiş atmak istiyorum sağlam olsun diye. Tamamdır. Şimdi diğer tarafa şu arkadan şöyle yürüterek diğer tarafa geliyorum. Diğer ayağı da burada dikeceğim. Bakın. Bunu da buraya takıyorum. Şöyle göstereyim size. Bunu da böyle buraya dikeceğiz. Evet, bunu da buraya diktikten sonra şöyle arkada yine sağlamlaştırmak adına
Şöyle içinden biraz yürütelim. İpimizi koparalım. Evet, şimdi kollara geçelim. Kollarımızı da yapalım. Yine iğnemizi takacağız. Kolumuzu da şu ipimizin takılı olduğu yeri bakın şuraya. Tam şu omuz kısmına şöyle aşağıya doğru şöyle dikelim. Arkaya atıyorum. Evet. Daha sonrasında da şöyle bakın yarısı boşta kalacak şekilde yapıyorum. İsterseniz şöyle de dikebilirsiniz. Ben hafif böyle bir boşluk kalsın, yani dışarıda kalsın istiyorum. Şu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Yine aynı diğerleri gibi. Evet. Arkaya geçiyorum. Bakın yarısı dışarıda kaldı. Bunu da yine burada şöyle içinden geçirerek sıkıştırıyorum. Düğüm yapın arkadaşlar mutlaka. Kol bir kol bu şekilde. Şimdi diğerine geçelim. Diğerinde de kolu isterseniz yine böyle el sallar gibi, buradaki gibi. İsterseniz de şöyle bakın yine aynı şekilde şöyle dikebilirsiniz. Ama ben üçü de el sallasın istiyorum. Yani aynı bu şekilde bakın şöyle kenarından yine burada dışarıda kalacak şekilde buradaki gibi dikebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi üçü de el sallasın istiyorum. O yüzden de böyle dikeceğim yukarıya doğru. Hem de o dikişi de görmüş olun. Yine aynı şöyle omuzdan takıyoruz bunu. Şu taraftan da. Evet. Şöyle hafif bakın. Yukarıya doğru. Başa doğru yapıyorum. Buradaki gibi. Evet. Yine şu kenarlarından dikiyorum. Bakın bunu da yine birazcık dışarıda kalacak. Evet. Bunu da bu şekilde hazırladım. Şimdi yine bunu da şöyle arka tarafında iç kısmında yürütelim, iyice sağlam olsun. Evet, dikiş işlemimiz oldukça bol. Evet, geldik fiyongumuza. Fiyongumuzu da erkek için yapıyorsanız hemen şu kısma, kız için yapıyorsanız ya bu kulağa ya bu kulağa yapın. Şimdi iğnemize yine takalım ipimizi. Ben bunu kız için uygulayacağım. Şöyle kulak kısmına bir de bu taraftaki kulağa koyacağım. Bakın erkek için olsun istiyorsanız buraya yapın. Kız için olsun istiyorsanız iki kulaktan birisine, ben bu kulağı istiyorum. Şöyle arkadan da takıyorum. Şimdi şurada şöyle arkadan alacağım arkadaşlar. Bakın şu şekilde arka taraftan dikişimi yapıyorum. Şöyle ipten, yani şunu katlamış olduğum ipten arkadan bakın içinden geçerek dikişimi yapıyorum. Evet. Tamamdır. Bakıyorum. Evet. Gayet güzel olmuş. Şöyle birazcık uzaklaştıracağım onu. Şuradan. Evet. Şu göz kısmından birazcık uzaklaştırmak istedim. Birazcık yanaşmış. Evet, bu şekilde.
Böylelikle de ayıcığımızı tamamlamış olduk. Çok tatlı mı tatlı, çok şirin, şahane bir ayıcığım oldu. Şöyle erkek olanı ortaya koyalım. Bakın böyle gayet güzel oldu. Evet. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de çok beğenirsiniz ve keyifle örersiniz. Dediğim gibi her şekilde bütün aksesuar olarak her yerde kullanabilirsiniz. Kazaklarda, berelerde, hırkalarda, atkılarda her yerde kullanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her yerde kullanabilirsiniz. Umarım beğenerek örmüşsünüzdür. Çok kolaylıkla örmüşsünüzdür. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.